Merhabalar, hoş geldiniz. Bağcıklı kenarlardaki yaptığım biyeli formuyla ve kollarda, bedende verilen paylar sayesinde dökümlü olarak tasarladığım hırkamın yapılışını paylaşacağım. Hırkamızın büyüklüğü 1-2 yaş arası uyumlu olacak. Bitmiş haliyle santim ölçülerini video sonunda vereceğim. Ayrıca daha büyük nasıl öreriz onu da anlatacağım video sonunda. Yakadan başlayarak yapacağımız hırka çok kolay bir çalışma olacak. Bu biye bağcık yapımı için iki tarafı boş çorap şişi edinirsek daha rahat öreriz. Bu malzemeyi de size söylemek istedim. 3 tane ip kullanacağız. Daha önce pullu ip versiyonuyla çalışmıştık yeni tasarladığım modelimizi. Hemen anlatmaya başlayalım. Kolay gelsin. Örgümde kullanacağım şiş numaram 3,5 olacak. Eğer sizin örgünüz sıkı düşüyorsa, eliniz sıkıysa 4 numarayı da tercih edebilirsiniz. Kullanacağım ip de Kartopu Baby One olur, Nako Alice Baby olur, Alize Baby Best olur, fark etmez. Bu verdiğim ipler marka veya işbirliği değil. Bu kalınlıkta iplerle çalıştığınızda benimle aynı ölçülerde çalışmış olursunuz. Şimdi 3,5 numaralı şişime 75 tane ilmeğimi attım. Ve burada bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim önce. 75 ilmeğimizin hepsini ters olarak örelim. Ön yüze geçelim. Sıramı ters örgülerle tamamladım. Örgümün ön yüzünü çevirdiğimde burada roba dağılımını yapacağız. Önleri, kolları arkaya ayırmış olacağız. Bu 75 ilmeği de 11 ilmek ön, 11 kol, 23 arka, 11 kol, 11 ön olarak ayıracağız. Bu aradaki iki ilmeğimiz de örgümüzün her ön yüzünde bu iki düz ilmeğimizin sağında solunda roba artışlar yapacağız. Bu iki ilmeğimiz sabit olarak kalacak. Ayrımları bu şekilde yaparak örgümüze başlayalım. 11 ilmek düz örüyorum. On bir ilmeğimi ördüm. Burada bir gizli artırma yapıyorum. Şöyle çapraz görüntü verip şişime takıyorum. Aradaki iki düzümü örüyorum. Tekrar gizli artırma yapıyorum. Kol için 11 ilmek örüyorum. Gizli artırmadan sonra 11 ilmek düz ördüm. Yine gizli artırma yapıyorum. Aradaki iki düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka için 23 ilmek düz olarak örüyoruz. Yine gizli artırmadan sonra 1, 2, 22, 23 ilmeğimi ördüm. Bir gizli artırma yapıyorum. Aradaki iki düzümü örüyorum. Bir gizli artırma yapıyorum. Kol ilmeklerimi 11 ilmek örüyorum. 1, 2, 11 ilmeğimi ördüm kol için. Gizli artırma yapıyorum. Aradaki iki düzümü örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Ön ilmeklerimde 11 ilmeğimi örüyorum. On bir ilmeğimi ördüm. Ayrımları yapmış olduk. İşaret takmadım. Zaten birkaç sıra ördükten sonra belli olacak. Sizler dilerseniz işaret takabilirsiniz. Bu iki sabit ilmeğinizin sağına soluna. Şimdi örgümün arka yüzünde hiçbir işlem yok. Bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Artırmalar sadece örgümüzün ön yüzünde. Arka yüzden bütün ilmekleri sadece ters olarak örüp ön yüze geçelim. Örgümün arka yüzünden bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Şu aradaki iki sabit ilmeğime kadar bu defa ön ilmeklerim 11'di, 12 ilmek oldu. Aradaki sabit iki ilmeğime kadar 12 ilmek düz olarak örüyorum.
11, 12 ilmeğimi ördüm. Aradaki 2 düzümü gördüm. Burada bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma. Kol ilmeklerimde burada gizli artırmadan sonra 13 düz öreceğim. ...13 düzümü ördüm. Aradaki 2 sabit ilmeğimi gördüm. Bundan önce bir gizli artırma, 2 düz ör, bir gizli artırma, arka ilmeklerimi öreceğim. Burada da gizli artırmadan sonra arkada 25 ilmek öreceğiz. 1, 2, 24, 25 ilmeğimi ördüm. Sabit 2 ilmeğime geldim. Burada bir gizli artırma, 2 düzümü örüyorum. Bir gizli artırma, kol ilmeklerim içinde 13 düz örüyordum. 1, 2, 13 düzümü ördüm. Zaten 2 ilmeğimi gördüm. Aradaki 2 ilmeğimi. Bir gizli artırma, 2 düz ör. Bir gizli artırma. Kalan ilmeklerim de ön ilmeklerim. Burada da 12 tane ilmeğim var. Bunları da örüyorum. Örgümün arka yüzünden yine bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yok. Artırmalar sadece örgümüzün ön yüzünde, bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda. Arka yüzden de ters olarak örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Aradaki sabit 2 ilmeğimiz biraz daha belli olmaya başladı. Örgümüzün her ön yüzünde bu sabit 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapıyoruz. Başka bir detay yok. Kalan ilmekleri zaten düz olarak örüyoruz. Şimdi roba artışları için 3. defa gizli artırma yapma sırasındayız. Bu defa 2 sabit ilmeğime kadar 13 düz örüyorum. 2 sabit ilmeğimi gördüm. Bir gizli artırma, 2 düz ör, bir gizli artırma. Kol ilmeklerim içinde bu defa gizli artırmadan sonra 15 ilmek örüyorum. ...15 ilmeğimi ördüm. Zaten saymasam da bu sabit 2 ilmeğimi gördüğümde gizli artırma yapacağımı anlıyorum. Gizli artırmamı yaptım. 2 düz örüyorum. Gizli artırmamı yapıyorum. Arka ilmeklerimde bu defa 27 ilmek örüyorum. Sabit 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, 2 düzüm örüyorum. Bir gizli artırma. Yine şu aradaki 2 ilmeğime kadar kol çalışmamı yapıyorum. Kolda da ilmeklerim 15 taneydi. 15 ilmeğimi örüyorum. Aradaki 2 ilmeğime geldim. Bir gizli artırma, 2 düz örüyorum. Bir gizli artırma. Kalan ilmeklerimi örüyorum. Zaten ön taraftaki ilmeklerim de 13 taneydi. 13 ilmeğimi örüyorum. Arka yüzden yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzde bu aradaki 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yaparak örmeye devam edelim. Yeterli roba uzunluğuna gelene kadar. Bu 4 noktadaki 2 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yaparak devam edelim. Örgümde roba artışlarımı yaparak ilerledim. Bunu 18 defa yaptım. Örgümün her ön yüzünde bu sabit 2 ilmeğimi sağında solunda artışlar yaptım. Bu uzunluk bizim için yeterli. Santim olarak ölçtüğümde de yaklaşık 13,5-14 santim örmüş olduk. Burada artık artışları tamamladık. 18 defa artışı nasıl anlarız onu da hemen size anlatayım. Ön tarafta yakayı ilk ayırdığımızda 11 tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 18 tane de artırma yapınca 11 artı 18 29 tane ilmeğimiz oldu. Şu sabit 2 ilmeğime kadar ön tarafta 29 ilmek olunca hesaplayıp kaç tane artırma yaptığımızı anlıyoruz.
Örgümün ön yüzünden ilerleyeceğim şu koltuk altına kadar. Buradaki sabit 2 ilmeğimden bir tanesini bedene, bir tanesini kola dahil edeceğim. Burada da aynı şekilde 2 sabit ilmeğime kadar örüyorum. 29 ilmeğimi. Sizler biraz daha hırkanızın büyük olmasını istiyorsanız roba artışlarını 18 değil de 19-20, bir iki sıra daha fazla yapabilirsiniz. Aradaki 2 ilmeğime kadar geldim. Bu 2 ilmeğimden bir tanesini de ön tarafa dahil ediyorum. Ön tarafta 30 tane ilmeğim olmuş oldu. Başka bir şişe geçiyorum daha rahat anlatabilmek için. Şimdi kol ilmeklerim örmeye başlıyorum. 2 ilmeğimden bir tanesini de kola dahil etmiş oldum. Diğer koltuk altına doğru ilerliyorum. İlerledim aradaki 2 ilmeğime kadar. Buradaki bir ilmeğimi de kola dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. Önce kol ilmeklerimi öreceğim. Burada da kol ilmeklerimi birer ilmekleri dahil edince 49 tane ilmeğim var. Bu ilmekleri arka yüzden ters olarak örüyorum hepsini. Sıramı tamamladım. Tekrar çeviriyorum. Ön yüzden de düz olarak örüyorum. Ön yüzden ilerliyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzden de bütün ilmekleri ters olarak örelim. Tekrar ön yüze gelelim kol için. Sıralarımı tamamladım. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada kolda artırmalar yapacağız. Bunun için bir ör bir artır şeklinde yapacağız artırmaları. Ama baştan 2 ilmeğimi örüyorum. Ve yanında artırma yapıyorum. Şu 2 ilmeğimin arasındaki ipim var ya, bunu şişime takıyorum. Çapraz bir şekilde içinden girip örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine bu aradaki 2 ilmeğimin arasındaki gördüğüm bu ipimi şişime takıp çapraz bir şekil verip içinden geçip gizli artırmamı yapmış oluyorum. Bir ör, bir gizli artırma yap şeklinde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çoğaltıyorum. İstediğiniz teknikte gizli artırma da yapabilirsiniz. Bunun bir önemi de yok. Nasıl isterseniz bu gizli artırmaları yapabilirsiniz. İlerledim bir ör bir artır şeklinde. Şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de örüp çeviriyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Şişimizde kaç tane ilmeğimizin olduğunu bir önemi yok. Nasıl olsa geniş bir ilmek sayısı oldu. Bir hayli ilmeklerimiz çoğaldı. Volanlı bir görüntü olacak zaten kolumuzda. Sayının bir önemi yok. Buradaki ilmekleri, topladığım ilmekleri kolumuz yeterli uzunluğa gelene kadar ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak öreceğiz. Başka bir detay yok. Bu şekilde çalışalım. Kaç sıra kaç santim ördüğümüzü söyleyeceğim. Buradaki kol ilmeklerimizi örelim. Kol çalışmamı tamamladım. Artırdığım ilmeklerle beraber ön yüzden düz, arka yüzden ters olarak ördüm. Santim olarak ölçtüğümde koltuk altından itibaren 15 santim, sadece artırdığım yerden ölçtüğümde de 12 santim örmüş oldum. Bu artırdığım yerden itibaren ters sıralarımı saydığımda da 40 sıra çalışmış oldum. Şu yukarıda da birkaç sıra örmüştük zaten. Kol uzunluğunu sizler yine kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Biraz daha uzun veya kısa yapabilirsiniz. Şimdi örgümüzün ön yüzünden geçerken ilmeklerimizi eksiltmemiz gerekiyor. Kol ağzında kesmeler yapacağız. Burada ilmeklerimi ikişer ikişer keseceğim. Örgümün ön yüzünde olduğum için düz olarak kesiyorum. 2-2 kesiyorum. İlmeklerimizi bir hayli azaltmamız gerekiyor.
Acaba zaman zaman 3-3'te mi kessek? İsterseniz genişliğine bakarsınız 2-2 kestikten sonra. Bir tur daha ara ara kesmeler yapabilirsiniz. Sonra bütün ilmekleri kapatırsınız. Şurada ben 3 ilmeği birden alıp keseceğim. 2-2 kesiyorum. Bir tane daha 3 ilmeği birden alıp kesmek istiyorum. Keserek ilerledim. Şişimde 3 ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeği de bir alıp keseceğim. Şimdi sizler şöyle bir kol ağzına bakarsınız. Eğer ilmekleriniz yine gözünüze çok gelirse bir turda içeriden geçerken yine ara ara kesmeler yaparsınız. Her ilmeği ikişer ikişer değil de bir tane örersiniz, ara ara 2 tane kesersiniz. Ön yüze geçince bütün ilmekleri kapatırsınız. Bu kol ağzındaki genişliği sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Bu kadar darlık benim için yeterli. Şimdi burada bütün ilmeklerimi kapatacağım ben. Zaman zaman da ben 3 tane kestim. Sizler bunu yapmadan arka yüzden de bir tur ara ara eksiltmeler yapabilirsiniz. Kaç ilmeğim kaldı? 42 tane ilmeğim kaldı benim kol ağzımda. Burada bütün ilmekleri kesiyorum artık. Kapatıyorum. Bildiğiniz kesme kapatma tekniğiyle yapabilirsiniz. Bütün ilmeklerimi kestim. Bu kol çalışmamızı tamamlamış olduk. Şimdi diğer kol çalışmasına doğru ilerlerken buradan arka tarafı örmeden şu koltuk altından ipimi bağlıyorum. Diğer koltuk altına doğru ilerliyorum. Arkadaki ilmek sayılarımı sayacağım. İlerledim 2 sabit ilmeğime kadar. Bu 2 ilmeğimden bir tanesini arkaya dahil ediyorum. Bu şekilde arkadaki ilmeklerim de 61 tane oldu. Şimdi kol çalışmama başlıyorum. İlerledim. Buradaki 2 sabit ilmeğimden de bir tanesini kola dahil ediyorum. Örgümü çeviriyorum. Şu an şişimde kol için 49 tane ilmeğimiz vardı. Bu 49 ilmeği şimdi arka yüzden bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. Ön yüzden de öreceğim. Tekrar arka yüzden arka yüzden sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bu yüzden de bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden de tekrar örelim. Bu iki sırayı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde artışlar yapacağız. Diğer kolda olduğu gibi. Aynı şekilde artışlar yapalım. Sıralarımı tamamladım. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Burada kolda artırmalar yapacağım. Başta 2 ilmeğimi örüyorum. Ve yanında artırma yapıyorum. Şu 2 ilmeğimin arasındaki ipim var ya, bunu şişime takıyorum. Çapraz bir şekilde içinden girip örüyorum. Bir tane düz örüyorum. Yine bu aradaki 2 ilmeğimin arasındaki gördüğüm bu ipimi şişime takıp çapraz bir şekil verip içinden geçip gizli artırmamı yapmış oluyorum. Bir ör, bir gizli artırma yap şeklinde sıramı tamamlıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çoğaltıyorum. İlerledim, bir ör bir artır şeklinde. Şişimde 2 tane ilmeğim kaldı. Bu 2 ilmeğimi de örüp çeviriyorum. Arka tarafta bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum.
Buradaki kol çalışmasını tekrar zaten göstermeme gerek yok. Diğer tarafta kaç sıra ördüysek kaç sıra kaç santim aynı şekilde örelim. Kol ağzındaki kesmelerimizi de aynı şekilde yapalım. Sonra bütün ilmekleri kapatalım. Bu kol çalışmasını da bitirmiş olalım. Tamamlayıp gelelim. Buradaki kol çalışmasını da tamamladım. Şimdi örgümde yine düz yüzü bende olacak şekilde şuradan koltuk altından ön tarafa doğru ipimi bağlıyorum. Beden örgüleriyle devam edeceğiz artık. Kol ucunda bir çalışmamız olacak. Onu sonra göstereceğim. İpimi buradan bağlıyorum. İlerledim. Örgümün iç yüzünü çeviriyorum. Burada iç yüzünden geçerken yine bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Aynı zamanda koltuk altındaki şu ayrıklık da birleşmiş olacak. Kol altımızda bu sırada birleşmiş olacak artık. İç yüzden bütün ilmekleri ters olarak örelim. İç yüzden bütün örgümü ters örgüyle tamamladım. Buradaki koltuk altında birleşmiş oldu. Şimdi çevireceğim ön yüzünü. Düz örgülerle devam edeceğim. Sonra tekrar içeriden ters örgülerle öreceğim. Bu iki sırayı tamamlayalım. Sonra örgümüzün ön yüzüne geçtiğimizde kolda olduğu gibi artışlar yapacağız. Şimdi düz olarak ön yüzden örelim. İç yüzden de örelim. Tekrar artışlar için beraber devam edelim. Anlattığım sıralarımı tamamladım. 2 sıra daha örmüş oldum. Şimdi örgümün ön yüzünde artışlar yapacağım. Başta 3 ilmek örelim. İlk ilmeği örmeden alıyorum zaten. 2, 3 ilmeğimi ördüm. Yine bu 2 ilmeğimin arasında gördüğüm şu ipimi şişime takıyorum. Çapraz olarak içine girip artırmamı yapıyorum. Bir düz örüyorum. İpimi takıyorum. Artırmamı yapıyorum. Bir düz ör. Bir gizli artırma. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Yine örgümüzün sonunda 3 düz öreceğiz. Çok volanlı geniş bir görüntü olmasını istemiyorsanız ara ara 2 örüp bir gizli artırma yapabilirsiniz. Şu aradaki ipimi alıyorum. Şişime takıp çapraz olarak geçip örüyorum ki delik oluşmasın. Artırmalarımı yaparak ilerledim. Şimdi şişimde 3 tane ilmeğim kaldı. En son örmüştüm. Burada da artırmamı yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Ve artık buraya da düğüm denk geldi. Örgümün arka yüzünden ters, ön yüzünden düz olacak şekilde bütün ilmekleri örüyorum. Başka hiçbir detay yok. İç yüzünden geçerken bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Ön yüzden de düz olarak örelim. Hırkamız yeterli uzunluğa gelene kadar bu bir hayli çoğalan ilmeklerimizi öreceğiz. Kaç tane ilmeğimizin olduğunu yine bir önemi yok. Nasıl olsa artışlar oldu. Sizin örgünüze göre biraz eksik fazla olması sonucu değiştirmez. Şimdi örgümüzü bizler örüp ilerleyelim. Bu şişimizdeki var olan ilmekleri tekrar beraber devam. Hırkamın beden çevresini örerek ilerledim. Artırmaları yaptıktan sonra santim olarak ölçtüğümde 18 santim çalışmış oldum. Yine şu artırma detayından
itibaren aşağı doğru ters sıralarımı saydığımda da 55 sıra çalışmış oldum. Bu uzunluğu sizler kendi tercihinize göre ayarlayabilirsiniz. Daha uzun veya kısa. Şimdi ben burada bütün ilmeklerimi keseceğim. Sonra hırkamızın çevresinde biye çalışmasını yapacağız. Bildiğiniz gibi kesme tekniğiyle kesebilirsiniz bütün ilmeklerinizi. Hepsini kapatıp gelelim. Bütün ilmeklerimi kestim. Şimdi biye çalışması için iki tarafı boş çorap şişiyle daha rahat örüyorduk biliyorsunuz. Daha önce de buna benzer çalışmalar çok yaptık. Pullu ip de dahil. Buradaki hırkamızda da yine hırkamızın bütün çevresini biye çalışarak tamamlamıştık. Aynı şekilde yapacağız yine. Ön taraftan başlamayacağım. Şu hemen ipimi kestiğim yerden de yapabilirdim ama görüntü daha düzgün olmasını istediğim için yan tarafa gelecek şekilde başlangıç bitiş noktası yan tarafa gelecek noktada olsun. Hırkamızı şu şekilde çevirdim. Şuradan başlayalım. Göz kararı olacak şekilde. Ve şişimin bir tanesine, şişinizde zaten biz 3,5'la örüp ilerlemiştik. Bu çorap şişinizde 3,5 olur, 4 olur, 3 numara olur. Hiç fark etmez. 4 tane ilmeğimi attım. İpimi bağlıyorum. Şöyle kesmiş olduğum bu hatta sıra sıra zaten görünen yerlerim var. İlmek ilmek belli oluyor. Şöyle V bir görüntü var. Buradan bu ilmekleri attığım şişimi iki teline birden değil de iki kanadına birden değil, şu öndeki tek kanadına geçiriyorum. Ve şişimde şu an 5 tane ilmeğim olmuş görünüyor. Bu 5 ilmeği şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. İpimi arkaya alıp düz örgülerle örmeye başlıyorum. 1 2 3 düz ördüm. 4. ve 5. ilmeğimin ikisini bir alıp düz olarak ördüm. Yine yanındaki sıramı takip ediyorum. Şu tek telinden girdim. Şişimde yine 5 tane ilmeğim olmuş oldu. İlmeklerimi kaydırıyorum. İpim sürekli arkada. 4 düz öreceğim. 1 2 3 4. düzümde bu 2 ilmeği bir alıp örerek oluyor. Yanındaki sıramı takip ediyorum. Hiç atlamıyorum etek ucunda. Toplanma olmasın diye. Takip ediyorum yine. Girdim oradan. 5 tane ilmeğim oldu. 1 2 3 düz ördüm. Şişimdeki 4. ve 5. ilmeği ikisini bir alıp örüyorum. Çok sıkmadan örelim ki etek ucunda toplanma olmasın dediğim gibi. Örgümüzle aynı esneklikte olsun diye çalışmamız. Devam ediyorum bu teknikle. Bir çalışmamızı etek ucumuzun bütün çevresini örüp ön tarafa doğru ilerlediğimizde yine beraber devam edelim. Şu noktayı, şu etek ucunu komple yapalım. Ucundaki biye çalışmamı yaparak ilerledim. Ön taraftaki şu köşeye geldim. Şimdi yukarı doğru ön tarafı çalışırken şu uç kısmındaki yerden değil de onun önündeki düz hattım var ya, yukarı doğru şu düz hattım. Her bir telini takip edeceğim. Şimdi şuralara sırayla geçirerek biyemi çalışacağım. Zaman zaman bir tane atlayalım ki çok bol bir biye çalışması olmasın ya da çok seyrek olmasın. Örgümüz de şu şekilde aynı esneklikte olsun. Şimdi köşemi geldim. Şurada sıramı takip ettiğimde kenardaki düz hattım değil, şurası değil, onun önündeki düz hattım. Şurayı gördüğünüzde uygun yerden girdim. Biyemi çalışmaya devam ediyorum. Sıramı takip ediyorum.
Burada 2 ilmeği beraber örüyorum. Şu düz hattımı yukarı doğru takip eden tek telinden girdim. Burada bir tane yanındaki değil de bir üstteki yerden atlayarak yapıyorum. Yanından girip yapıyorum. Burada bir tane atlayacağım yine. Bu şekilde bu mantıkla ilerleyelim. Ön tarafın tamamen şu yaka uç kısmına gelene kadar çalışalım. Tekrar boyun çevresinde de biye çalışmasına devam edeceğiz. Şu noktayı bitirelim. Boyun çevresinde yine beraber yapmış oldum. Şimdi yaka kısmına geçiyoruz. Yakada da yine şuraya hemen ilk yere batıyorum. Şurada hattım sıra sıra belli. İki teline birden değil de tek şu öndeki yere batıyorum. Biğimi çalışmaya devam ediyorum. Yakada hiçbir sırayı atlamadan her bir sırayı takip ederek biğimi birleştireceğim. Sonra diğer ön tarafa doğru ilerleyeceğim. Bu boyun çevresini de tamamlayalım. Yaka çevresini, boyun çevresini tamamladım. Şöyle gördüğünüz gibi şimdi önün diğer tarafına doğru ilerliyorum. Burada da en kenardaki hattımdan değil de onun önündeki düz hattımdan devam ediyorum. Şuradan yapıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi sıra sıra yapacağım. Ara ara atlarsınız. Çok bol bir biye çalışması olmaz. Şuradaki aşağı doğru devam eden düz hattımı şuradan bahsediyorum. Bir tane atlayacağım şu. Bir altındaki yerden girdim. Yanından giriyorum. Bir tane atlıyorum. Yanından yapıyorum. Biyemizi bu şekilde ara ara atlayarak, çünkü sonunda ne çok bol bir görüntü olsun ne de toplayan bir görüntü olsun. Bu dengeyi sağlayacak şekilde biyemizi çalışalım. En uç kısma gelelim. Sonra dönüp etek ucuna devam edelim. Şu başladığımız yere kadar biyemizi çalışarak örelim. Buradaki ön tarafı da çalıştım. İlerledim etek ucundan. Başladığım noktaya geldim. Devam ediyorum. Dibine kadar çalışalım biyeyi.
Çeviriyorum. Bu 4 ilmeğimi keseceğim. İkisini bir alıp kestim. Sonra şişime takıp bu 3 ilmeği bir alıp kesiyorum. Şu şekilde bir de sabitliyorum. İpi de biraz uzun bırakıyorum ki o minik ayrıklığı dikişle birleştirelim. Bu ayrıklığı içeriden minik bir dikişle, kalın olmayacak bir dikişle birleştirelim. Şimdi ön taraftaki bağcık çalışması için yaka kısmını şu köşeden içerideki kısmı çeviriyorum. Şuradaki detaydan 4 tane ilmek toplayacağım. Daha doğrusu şunları ilmek olarak kabul edeceğim. Şişime geçiriyorum. 2 3 4 tane ilmeğimi bu şekilde elde ettim. İçeriği çevirirsiniz, uygun yerden şu şekilde 4 tane ilmek olacak şekilde alırsınız. İpimizi bağlayıp bağcığımızı çalışacağız burada. İpimi geçirdim. Bu 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırdım. İpimi arkada sürekli bu 4 ilmeğimi düz olarak öreceğim. İlmeklerimi kaydırıyorum. 4 düzümü örüyorum. Bağcığınızın kalınlığını isterseniz 3 ilmekle çalışabilirsiniz. İsterseniz benim gibi 4, 5 bu kalınlığı ayarlayabilirsiniz. Bağcığı bu teknikle yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra bu 4 ilmeği birden toplayıp bağcığımı tamamladım. Yaklaşık 26-27 santim ördüm. Şimdi bütün ilmeklerimin hepsini bir toplayıp keseceğim. 4 ilmeğin birden içinden geçiyorum. İlmeğimi çıkarıp bu tek ilmeğimin içinden de bir tane örerek sabitliyorum. Buradaki bağcığımızı tamamladık. Diğer tarafta da yine karşısına denk gelecek yerde tam köşeden karşısına hizamızı alıp aynı yerden içeriden tabii ki iç kısmından bağcığımızı çalışacağız. 1 2 3 4 tane olacak şekilde ilmek oluşturdum. Aynı şekilde bağcığımızı çalışıyoruz. 4 düzle örüyoruz. Buradaki bağcığımızı da diğer taraftaki bağcıkla aynı uzunlukta çalışalım, tamamlayalım, bütün ilmekleri kapatalım. Dilerseniz bir tane bağcık olacak şekilde çalışabilirsiniz. Ama ben şöyle aşağıya doğru da bir tane çalışacağım. Bu aradaki santim ölçüsünün bir önemi yok. Göz kararı bakarsınız şuralardan olacak şekilde ikinci bağcığı çalışırsınız. Dilerseniz aşağı tarafta da yine bağcık çalışabilirsiniz. Ben 2 tane ard arda çalışarak bağcıklarımı tamamlayacağım. Sonra kol ucundaki detaya gelelim. Pat kısmındaki bağcıkları çalıştım. Dediğim gibi alt tarafa doğru yine bağcık çalıştım. Sizler tercihinize göre
yaparsınız, yapmazsınız. Bağcıklarımızın uzunluğu da 25-27 santim uzunluğunda. Şimdi kol ucundaki biye çalışması için önce belli uzunluğa gelene kadar bağcığımızı çalışalım. Bunun için yine şişime 4 tane ilmeğimi atıyorum. İlmeklerimi şişimin diğer ucuna doğru kaydırıyorum. İpimi arkaya alıyorum. 4 düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimi kaydırıyorum. İpim sürekli arkada. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bağcığım yeterli uzunluğa gelene kadar ördüm. Yaklaşık 25-26 santim çalıştım. Bu standart bir ölçü değil aslında. Bağlayabileceğiniz uzunlukta yapmanız yeterli. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Bağcığımızı kol ucuna biye ile birleştireceğiz. Bunu da yaparken kol altından değil de kol altı dikişimi yaptım. Şöyle üst tarafta, kolumun üst tarafında bağlama detayının görülmesini istediğim için önce kol altı dikişimizi yapalım. Burada ben çalıştım zaten. Kol altı dikişimi yaptım. Şöyle kolumu diktiğim noktadan ortalayarak orta noktayı aşağı yukarı buldum. İşaretimi takıyorum. Bu noktadan işaretimi aldıktan sonra şöyle ortaladığımda bu karşısına gelen iki yerde boşluk bırakacağım. Çünkü burada bağlayacağımız yerde birazcık boşluk olsun istediğim için düğüm atacağız. Bağcığımızı yapacağımız yerde şurada olduğu gibi tam dip dibe bağcıklarımı çalışmayacağım. 2 tane 3 tane boşluk bırakabilirsiniz. Bu aldığım işaretimin ilerisindeki yerden hemen birleştirmeye başlayacağım. Şuradan geçirdim yine. Üç düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğimi beraber örüyorum. Kolumun çevresini başladığım noktaya gelene kadar ama dibine değil de onun öncesinde 2 tane boşluk bırakana kadar biğemi çalışıyorum. Biğemi başladım kol çevremi örerek birleştirerek devam ediyorum. Kol altı dikişime doğru geldim. Burada da sıramı takip ediyorum. Şuradaki sıra sıra belli olan hattımın her birine batarak biğemizi çalışıyoruz. Diğer tarafı ben zaten aynı şekilde çalışacağımız için aynı mantıkla diğer kol ucunu yaptım. Burayı da tamamlayınca hırkamızı bitirmiş olacağız. Bağcıklı biyeli formuyla balon kol olarak çalıştığım, tasarladığım bu hırkamı beğenecek misiniz? Yorumlarda merak ediyorum söyleyeceklerinizi. Yaptığınız örgüleri yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Başladığım noktaya geldim. Gördüğünüz gibi 2 tane de boşluğum var. Şimdi 4 ilmeğimle sadece bağcık olarak ilerleyeceğim. Birleştirme detayını tamamlamış olduk.
Bağcığımızı çalışalım, yeterli uzunluğa gelene kadar örelim. Sonra bu 4 ilmeği birden kesiyoruz. Sağındaki solundaki ipleri de içine alarak temizleyelim. Sonra hırkamızın santim ölçüleriyle daha büyük nasıl yaparız, daha küçük nasıl yaparız onu anlatarak çalışmamızı bitirelim. Bağcığımı tamamladım ve hırkamızın son haliyle ölçüsünü anlatayım. Boy uzunluğu omuzdan etek ucuna kadar uzunluğu 33 santim. Kolumuz uzunluğu yine şu yakadan kol ucuna kadar 25 santim. Genişliği de tabi burası bir hayli ilmeklerimiz geniş. Koltuk altından dar yerinden ölçtüğünde de 26-27 santim civarı olmuş oldu. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım için de onu anlatmaya çalışayım. Bizler hırkamıza 75 ilmek atarak başlamıştık. Bu büyüklük yaklaşık 1-2 yaş arası uyumlu oldu. Bebeğin kalıbına göre de değişir tabii. 1 yaş uyumlu oldu diyebilirim, o garanti. Daha büyük yapmak isteyen 2-3 yaş gibi 86 ilmek atarak başlayabilirler. Bu dağılımı da kırmızıyla yazdığım yerler. Ön 13, kol 13, arka 26. Bu aradaki iki sabit ilmeğimiz aynı şekilde kalıyor. Yine 2 olarak ayırıyoruz. Bu 2 ilmeğimizin çünkü örgümüzün ön yüzünde sağında solunda artışlar yapıyorduk. Bu raba uzunluğunu da 18 değil de 19-20 defa yaptığında 2-3 yaş hırka elde edersiniz. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlarım da 4-5 yaş gibi. Yakasına 96 ilmek atarak başlayabilirler. Tahmini sayılar bunlar tabi. Ön 15, kol 14, arka 30. Aradaki iki ilmeğimiz yine aynı şekilde sabit oluyor. Roba uzunluğunda 20-22 sıra arası yaptığında da hırkaları bir hayli büyük 4-5 yaş uyumlu olacaktır. Elimden geldiğince yine tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Bu forma yakın biz biliyorsunuz pullu iple de çalışmıştık. Bu örgü vagonu tasarımı, hırkalarımı umarım sizler de yapıp beğenip denersiniz. Yaptığınız örgülerinizi, tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalıma abonelikler ücretsiz biliyorsunuz. Abone olduğunuz takdirde farklı çalışmalarda yine buluşuruz, çalışırız. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.